BTC Haber TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tek sebep bu olmamakla beraber Fed'in faiz artırım hamlesi ve bilançosunu daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte kripto para piyasaları düşüşe geçti. Yaşanan son düşüşte Terra ve Stablecoin UST gündemi oldukça meşgul etti. UST'nin durumu son derece karmaşık ve hızlı biçimde ortaya çıktı. Bu haftaki özel haberimizde işte bu detayları sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz hafta başında ilk 10 kripto varlık arasında yer alan Luna, %99'un üzerinde bir düşüş yaşadı. Daha önceki videolarımızdan birinde sizlere Terra ekosisteminden ve hamlelerinden zaten bahsetmiştik. Şimdi ise nelerin yolunda gitmediğine bakacağız. Kripto para piyasalarında düşüş Fed'in açıklamalarıyla birlikte başladı. Aslında faiz haberinin hemen ardından bir yükseliş yaşanmıştı ancak uzun sürmedi. Global piyasalarda ABD hisselerinde ve birçok varlıkta düşüş yaşanırken kripto paralarda da düşüş hareketleri başladı. Sonrasında ise Luna ve Stablecoin UST'nin düşüşüyle bu durum daha da derinleşti ve kripto para piyasasının geneline yayıldı. Terra USD ABD dolarının endeksi değerini kaybetti ve birkaç gün içerisinde çok düşük seviyelere geriledi. Hafta sonu ABD doları ile olan eşitliğini kaybetmeye başlayan UST, değerinin korunması için gösterilen çabaların sonuçsuz kalmasıyla birlikte değerinde büyük bir düşüş yaşadı. UST'nin yaşadığı bu çöküş, varlığın değerinin sabit kalmasına yardımcı olması gereken Luna'nın değerinin de çakılmasına sebep oldu. UST'nin bilinen diğer büyük stablecoin'lerden farkı algoritmik bir stablecoin olması. Arkasında çalışan sistem, kripto varlıkları Luna'yı ve UST'yi kullanarak UST'nin 1 dolar endeksi kalmasını sağlıyor. Daha doğrusu sağlıyordu. UST üretimi için başka bir coin ve rezerv varlık olan Luna'nın bir kısmı yakılıyordu. Hatta Terra kurucusu Do Kwon'un da açıklamasına göre herhangi bir kullanıcı dilediğinde 1 dolarlık merkezsiz varlık yakarak bir UST oluşturabiliyordu. Ayrıca UST'ye olan talep arttığında stablecoin'in fiyatının yükselmemesi için varlıklar UST'ye çevriliyordu ve coin arzı artıyordu. Tam tersi şekilde de çalışan bu mekanizmanın amacı stablecoin'i stable tutabilmekti aslında. Uzunca bir sürede öyle oldu zaten. Ancak geçtiğimiz hafta kesin olmayan haberlerle birlikte Terra ağına saldırılar gerçekleşti. Luna ve UST'nin fiyatları üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Yatırımcıların panikle işlemler yapması da işleri zorlaştırdı tabii. Algoritma varlıkları dengede tutmaya çalışırken bir yandan yoğun bir işlem yüküyle karşı karşıya kaldı. Bütün bu yaşanan zorlukların ardından Terra çok yüksek bir volatiliteye ulaştı ve değerinin %99'undan fazlasını kaybetti. Öyle ki Bitcoin'deki ve AVAX'taki düşüşü bu mekanizmanın başlatmış olabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Terra Foundation daha önce rezervlerine Bitcoin ve sonrasında da AVAX eklemişti. Sebebi de UST rezervlerini desteklemekti. Ancak rezervlerin de UST'yi sabit tutma çabasıyla birlikte yüklü miktarda satışların olduğu da gelen haberlerin arasındaydı. Binlerce varlığın satışı da piyasalara uzun kırmızı mumlar olarak yansıdı. Borsalarsa konuyu yakından takip etti ve sık güncellemeler yayınladı. İlk önce kripto para borsası Binance, UST ve Terra çekimlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Daha sonra vadeli işlemlerde kaldıraç oranını düşürdü ve akabinde tamamen marjin işlemleri kaldırdığını duyurdu. En sonsa delist ettiğini duyurdu. Borsalar tarafında gelişmelerin takip edildiğini ve sürekli olarak güncellemeler yayınlandığını hatırlatalım. Yetkili isimler de olayı yakından takip ediyorlardı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, UST'nin 1 doların altına düşmesine ilişkin konuşarak stablecoin yasasının aciliyetini vurguladı. Senato Bankacılığı Komitesi'nde söz alan ve sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunan Yellen, Kongre'nin stablecoin yasasını geçirmesinin önemli hatta acil olduğunu dile getirerek Kongre'nin yasayı yıl sonuna kadar geçirmesinin son derece uygun olacağının altını çizdi. Bakan yaptığı açıklamalarda stablecoin'lerin henüz finansal istikrar için bir tehdit olmadığını, hızlı büyüdüğünü ve hazinenin stablecoin risk raporu üzerinde yoğun şekilde çalıştığını vurguladı. CBDC'lere ihtiyaç olduğunu da yineledi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında Terra'nın kurucu ortağı Do Kwon, UST ile ilgili açıklamalarda bulundu ve kurtarmak için planlar yaptıklarını bildirdi. Kwon'un planının temelini minting kapasitesini artırmak oluşturuyor. Kwon ayrıca ileride stablecoin'in teminatlandırılmak üzere yeniden tasarlanacağını da ekledi. Kwon söz konusu planın UST'nin hayatta kalmasına yardım etmesini umduğunu da belirtti. Ancak üst üste yaşanan gelişmeler planların uygulanabilirliğini yitirmesine sebep oldu. Luna'daki bu düşüş kripto para piyasasında büyük ses getirdi. Şimdiye kadar gerçekleşen en büyük çöküşlerden biri olduğu ifade edilen olayda
Luna ve UST'nin eski konumlarını tekrar kazanıp kazanamayacağı ise belirsizliğini koruyor, ancak zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Büyük düşüşün önüne geçmek için çabalayan Terra geliştiricisi Terraform Labs, UST'nin sabitini düzeltmek için ek önlemler de yayınlamıştı. Bu önerilerin başında CEO Do Won'un da paylaştığı 1164 numaralı öneri de yer aldı. Bu öneride Luna ile değiştirilebilecek UST miktarını 4 kat arttırmak vardı. Terraform Labs 3 eylem planından da bahsederek ilk olarak Terra'nın topluluk havuzunda kalan UST'yi yakmayı planladığını açıkladı. İkinci öneri, likidite teşvikleri için kullanılan Ethereum ağında bulunan 371 milyon UST'yi yakmaktı. Bu plana göre UST, Terra ağına gönderilecek ve ardından da yakılacaktı. Üçüncü plansa Terraform Labs'in ağı olası saldırılara karşı korumak için 240 milyon Luna'yı stake etmesiydi. Planlar bu yönde ilerlerken sık güncellemelerle gündem sürekli değişiyor. Ancak yaşanan büyük düşüşler arkasında büyük bir belirsizlik de bıraktı ne yazık ki. Bu videomuzda Terra ve UST'de neler yaşandığını sizlere aktarmaya çalıştık. BTC Haber TV kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.